Günaydın arkadaşlar. Saat 8:05 geçiyor. Okula gidiyorum. Bir günümün nasıl olduğunu merak edenler çok oluyordu. İşte yani sayısal öğrencisin, nasıl çalışıyorsun, işte neler yapıyorsun falan diye soranlar olmuş. Yani bugün okula giderken zaten fazla konuşamam ama okuldayken size dikkatli şekilde anlatırım. Yani bir sayısal öğrencisi olarak neler yapıyorum. İşte 12. sınıf olmanın zorlukları gibi şeyleri videosunu çekmemi istemişsiniz. Şu an gözüme güneş vurduğu için fazla bakamıyorum kameraya. Ben de o yüzden böyle hem vlog havasında hem böyle sohbet, muhabbet olsun gibi bir şey yaptım. İşte anlatacağım size merak ettiklerinizi. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyorum çünkü kaçırırsam geç kalırım. Yaklaşık 35 dakika sonra dersim var ve 2 otobüse birden binmem lazım. Bir yandan da arabalar beni ezmesin diye sağa sola bakıyorum tabii ki de. Oh, yoruldum. Bir yandan kameraya tutup bir yandan konuşmak ne kadar zormuş. Yani insanlar işini hakkıyla yapıyorlar gerçekten. Hak ediyorlarmış o şeyleri. Bu arada bu videonun sonunda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aşağıda yorum yapın ki nelerde eksik var, nesini beğenmediniz, sonraki videolarda neler görmek istersiniz gibi şeyleri ben de azıcık fikir edineyim. Şimdi otobüse yetişeceğim için kamerayı kapatmam lazım. Okuldayken tekrar açacağım. Görüşürüz. Evet, okula geldim. Sesim daha iyi çıksın diye şu an kulaklıktan konuşacağım. Geçen hafta da geldim okula yani. Ben aslında okul kapağından beri geliyorum sürekli. Çünkü okul kursları falan oluyordu. O yüzden gelmek zorunda kalıyordum. Şimdi okuluma geldim. Derse gireceğim. Evet arkadaşlar, şu an dershaneye geldim. Sınavdan çıktım. Güzel bir sınavdı aslında. Matematik sınavına girdim. İlk defa matematik sınavı bu kadar güzel geçti. İşte dershane daha kapalıymış. Bizi almıyorlarmış içeri. O yüzden açılmasını bekliyorum. Parkta oturmuş insanlar olduğu için de maskeyi fazla çıkarmak istemiyorum. Bir yandan sağıma soluma bakıyorum. Tanıdık insan var mı diye. Çünkü gerçekten tek başıma oturuyorum şu anda. Yani hiç tanıdığım kimse yok. Arkadaşlarım hiçbiri yok. Yani inşallah ben açılır dershane girerim yani. Ders çalışayım diye umut etmiştim aslında. Yarın da sınav var çünkü. Bekleyeceğiz. Oh, sonunda girdim yani. Baktım kimse gelmiyor. Oturdum ben de biraz fırında hem bir şeyler yedim hem de ders çalıştım. Yarın da sınav var malum. Bu arada arkadaşlar size ufak böyle sayısal olmakla ilgili, 12 olmakla ilgili birkaç tane şeyden bahsettim. İşte size yardımcı olabilecek bir uygulamadan bahsettim. Şimdi onun videosu geliyor. Onu okulda çekmiştik. Böyle araya onu da ekleyeyim. Belki size de yardımcı olur. Muhakkak ama izleyin yani. Gerçekten videoda da göreceksiniz anlattıktan sonra cidden çok bir zorluk yok. Ve kullandığım uygulama da gerçekten güzel. Şimdi normalde okulda maskesiz gezmek yasak normalde ama şu an bahçede olduğum için fazla bir sıkıntı olmuyor. Çıktık çardakta oturuyoruz. Yani çok da bir atraksiyonu ve okul dönemi geçirmiyorum açıkçası yani. Eskiden daha aktiftim çünkü halk oyunları olsun, BBM olsun falan, tiyatro olsun yani boş vaktim yoktu açıkçası işte dershane falan. Şimdi sadece sınav saati gelsin diye bekliyoruz. Yani ilk 2 derse girdik. Son 5 dersimiz kaldı. Son derste sınav olacağız. Şimdi bana şey diyenler olmuş. Sayısal olmanın zorlukları neler, işte 12 olmanın zorlukları neler falan diyen olmuş. Öncelikle arkadaşlar, çalışırsanız hiçbir bölüm zor değil. Açıkça söylemem gerekiyor. Çünkü yani bunun işte sayısal sözel iştiharları diye bir şey yok. Dil de zor. Yeni bir dil öğrenmek zorundasın. Sözelin de zor. Bir sürü ezber yapmak zorundasın. Eşit ağırlıkta zaten sözel artı matematik var ve sayısalda sürekli işlem yapman gerekiyor. Yani formül ezberlemen gerekiyor. Bunlara belli bir mantığa oturduktan sonra her şekilde yaparsınız.
Ama benden tavsiye, mesela şu anda 9-10'lar izliyorsa eğer, bunu temelinizi sağlam tutun arkadaşlar. Çünkü ben 11. sınıfta 9-10'u toparlamaya çalıştım. 12. sınıfa geçtiğimde 11 konularımın yarısı eksikti ve halen da tamamlamaya çalışıyorum. Ve sınava şu an benim 3,5 ayım kaldı. Önümüzdeki ay ben MSÜ sınavına gireceğim. Ve şu anda bayağı halen daha konu eksiğim olduğunu düşünüyorum. Yani kendimi hazır hissetmiyorum. 12. sınıf olmanız zordur da eğer yani üniversite düşünüyorsanız öncelikle mutlaka çalışın. Yani üniversite düşünüyorsanız mutlaka çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani başka bir kaçar yolu yok bunun. Ha öyle sallamasyon bir üniversite istiyorsanız, yani ha sınava girmişsin, hepsine A yapıp çıkmışsın, ha hiç girmemişsin yani benim için. Sadece TYT'ye girecek olanlar varsa da mesela 9-10 gerçekten sağlam tutun arkadaşlar. Yani özellikle benden tavsiye, matematik çok sağlam tutun çünkü benim matematikte en büyük sıkıntım yaşandı. Matematik, fizik. Özellikle bu ikisini bence sağlam tutmanız gerekiyor. 12. sınıf olmanın sonra çok da bir zorluğu yok. Yani üniversite sınavına hazırlanmıyorsak gerçekten bir zorluğu yok. Yani konular seyreltilmiş durumda şu anda ve okula geldiğimiz için, yani belli bir dönemden sonra okula geldiğimiz için artık fazla zorlanmıyoruz. Çünkü online dersler bizi aşırı derecede zorluyorlardı. Ki ben fazla online derse giren bir insan da değildim. Şu anda da konu eksiğim var o yüzden ve onları da tamamlamaya çalışıyorum. Yani bakacak olursak 12. sınıf çok zor bir sınıf değil. Ama çalışmanız gerekiyor. Yani eğer sayısal seçecekseniz mesela aşağıya Instagram adresimi de bırakacağım. Oradan da mesela bana ulaşabilirsiniz. Yani kendi kişisel hesabımı şu an kullanmıyorum ama blog hesabımdan ulaşabilirsiniz bana. Ayrıca şu anda YKS'ye hazırlananlar için güzel bir uygulama da keşfettim. Daha doğrusu ben orada öğrenci elçisiyim ve çok güzel bir uygulama. Ordinap diye. Onun da aşağıya indirme linkini ve 2 tane de Instagram sayfası var. Ordinap Blog ve YKS Ordinap adında. İkisinin linkini bırakacağım. Onları da takip ederseniz çok seviniriz. Yani Ordinap Blog'da 4 adminiz biz. 4 adminden biri benim. Güzel çekilişler hazırlamaya çalışıyoruz. Kitap yorumları yapıyoruz. Yani oradan da mesela bizimle iletişime geçebilirsiniz bir sıkıntınız olursa. Yani biz her şekilde size yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi derse gitmem gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim artık. Şöyle üstümü başımı dökünüp bir şöyle rahatça oturacağım, birazcık dinleneceğim. Çünkü sabahtan beri okula gittim, matematik sınavına girdim. Sınavdan çıktım, dershaneye gittim ve dershaneye almadılar. Biliyorsunuz zaten videonun ortasında söylemiştim bunu. Daha sonra işte edebiyat sınavıma çalıştım. Sonra TYT denemesine girdim ve şu anda daha eve yeni girdim. Yani sabah yaklaşık 8 gibi falan evden çıkmışım ve akşam yaklaşık 8 gibi, yani 12 saat falandır dışarıdayım yani ve günüm bayağı dolu geçti. Şimdi biraz dinleneceğim, ondan sonra yeniden edebiyat çalışmaya devam edeceğim çünkü yarın edebiyat sınavım var. Bütün haftam böyle, yani bütün haftam demeyeyim de genelde pazartesi günlerim birazcık yoğun oluyor çünkü deneme sınavına gidiyorum. Onun dışında işte salı günleri normal dersim oluyor. Diğer günler canım isterse dershaneye gidiyorum, soru çözüyorum falan böyle. Yani elimden geldiğince son 3,5 ayımı özellikle dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size bir şeyler katabilmişimdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.